İyi akşamlar efendim. Sabah kaçıranlar da bir kez akşam canlı yakalasın dedim. Akşam müşterisine de hitap etmek için bugün de akşam yorumlayalım istedim. Hoş geldiniz. Sizin ilginiz, sevginiz, beklemeniz inanın beni çok diri, çok canlı tutuyor. Bir pozitiflik, bir amaç veriyor yaşamıma. Ben de size azıcık da olsa dokunabiliyorsam ne mutlu. Şimdi çok şey oldu dünden beri. Ne oldu? İbrahim Tatlıses apar topar hastaneye kaldırıldı. Önce son durumu bir söyleyelim. Safra kesesindeymiş problem ve ameliyat alınacak safra kesesiyle ilgili. Vücutta yüksek miktarda toksik kalıntı birikmiş, yani mikrop birikmiş. Safra kesesi zehirlenmesi efendim. Fakat olaylar ilginçliği şuradan başladı. Yani bak oğlum bak, gözlerimin içine bak, kameraya bak. Ölürsem cenazeme gelme dediği evladı gitti. Uzaklaştırma cezası aldığı için babası ona uzaktaki bir camide bekledi dakikalarca. Orada fenalaştı. Kızı gitti Dilan. Onu tanımıyorum dediği kızı. İkisi de babalarını gördü. Babaları tek tek yanına çağırıp helallik istemiş. İşin garip yanı, tabii ayağında kelepçe olduğu için jandarma geliyor. Gerçi polis geliyor. Ben jandarmaya alışmışım. Polis jandarmaları bile baskın yapıyor ya, jandarma deyip duruyorum. Polis geliyor. Diyor ki ihlal ettin uzaklaştırmayı. Ve burada şey diyor ki Ahmet Tatlıses, babamı görmeye geldim. Fakat İbrahim Tatlıses'ten haber geliyor. Ben çağırdım. İhlal etmedi. O yüzden tutuklanmaktan kurtuluyor. Normalde 3 gün tutuklanması olur böyle durumların. İhlallerin. Demek ki adam geri vites yapıyor ama çocukla da koşarak ayağına gidiyor. Aşk mı, sevgi mi, para mı bilmem. Baba sevgisi aşkı mı, baba parası mı, baba gücü mü bilmem. Babası da helallik istiyor yani onlardan, o da güzel bir şey. Şimdi bakalım o anlara dönelim. İlk açıklama çocuklarından gelmişti. İyi olacaktır inşallah. Kendimle ilgili de işte görünce herhalde bir şeyler oldu. Tansiyon falan fırlaması. Burnumuzdan kanlar falan geldi. Yoğun şeyi aldılar böyle. Birkaç saat böyle şeydeyiz. Olur. Demek ki böyle oluyormuş. Bir an falan işte biz girdik. Konuştuk. İyi ya. İnşallah iyi olur. İnşallah geçecektir diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz Ben Dilan her Hanım? zaman söylüyordum ya, sağlık, biz hemen her zaman sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız yani. Bu sonuçta şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah. O sizi gördüğü zaman da İbrahim Bey de hıçkıra hıçkıra ağlamış. Gerçekten hani bir hasret de giderildi. Olacak tabii. Ben şimdi biraz tansiyon şey var. Bakarken biraz şey bakabilirim ama Geçsin iyiyim. arabaya. Dila şey verdiler. Hayatımda ikinci seferdir başıma geliyor böyle bir şey. Olur ama tabii ki insan hıçkıra gibi olur. Fazlası da olabilir. Çünkü duygusal. Evet, evlat evlattır. Menfaatten olduğunu düşünmüyorum ben de. Mesela Mehmet Ali Erbil'in de annesi vefat etti Urla'da, hemen burada toprağa verildi ama Mehmet Ali Erbil sağlık sorunlarından dolayı gidemedi annesine. Onun da başı sağ olsun. Hepimiz öleceğiz bir gün. Burada hırlaşıyoruz evet ama öleceğiz. Şimdi görüntülerini verelim. Bakın camide nasıl geziyor ve babasını görünce fenalaşıyor. Evet, burada babasının orada gittiğini geldiğini görünce fenalaşıyor. Şimdi arkadaşlar bir konu daha var. Onu hemen açıklayalım. Yine uyuşturucu meselesi, yasaklı madde meselesi. Yine biliyorsunuz ünlüler gözaltına alındı ve sonuçlar çıktı. Mesela Hande Erçel temiz çıktı. Çoğu serbest bırakıldı. Melek Mosso da serbest bırakıldı. Fakat savcılık itiraz etti. Onu denetimli serbest bırakın dediler. Hemen Mustafa Ceceli'den ve Simge Sağ'ından canlı açıklama geldi. Simge Sağ'ın nasıl çıkacak çok bilmiyorum ama erkek arkadaşı enteresan bir şey söyledi. Dedi ki ben kullanıyordum o ot denilene, hani kullanıyordum. Yarısını içmiştim, yarısını onun evine götürdüm, bir yere sakladım. Onun bir suçu yok, haberi de yok, suç bende gibi bir açıklama önden geldiğine göre. Ve Simge Sağ'ın daha sonuçlar çıkmadan gidip kendi parasıyla özel bir klinikte, Sağlık Bakanlığı olaylı bir klinikte tekrar yasaklı madde testi olduğuna göre pozitif çıkacak demektir. Bence. Bakalım.
O ünlülerin götürülüş anı efendim, biliyorsunuz gözaltına alındılar ve testlerini verdiler. Şimdi ben erkek arkadaşım çıkıp, hani ben ünlüyüm, erkek arkadaşım daha az ünlü, çıkıp niye böyle bir şey söylesin? Seda'nın haberi yok, ben içiyordum, yarısını onun evine sakladım, suç bende. Böyle bir şey üstüne alsın. Simge Sağ neden daha resmi sonuçlar, adli tıpınkiler çıkmadan koşturarak gidip özel bir klinikte, bu klinik bir de Sağlık Bakanlığı onaylıdır ha, ona göre diye tetkik yaptırsın. Oradan bir koku çıkacak gibi geliyor. Ben de hepinizi çok öpüyorum. İyi ki geldiniz. Beni bu saatte yalnız bırakmadınız. Tedirginlikle yayın yapmıştım. Şimdi Simge'ye verelim. Bakın neler söylemiş. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün biliyorsunuz ki çok zor ve yorucu bir gün geçirdim. Ama yine de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün bizimle çok güzel ilgilenen İl Jandarma Komutanlığı'na, Adli Tıp Kurumu'na ve Beykoz Adliyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün orada zaten saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından da az önce Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda tekrardan gidip testimi yaptırdım. Sizlerle paylaşmak için sonuçların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlar ben kendime güveniyorum ve sonuçları da sizlerle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi kendime güveniyorum diyorsa niye bir tane çifte test yaptırıyor? Yani benim şimdi kanım sıfırsa adli tıpta da sıfır çıkar, Japonya'da da sıfır çıkar, köşe başındaki klinikte de sıfır çıkar. Neden arkadaşı böyle bir açıklama yapıyor? Bu arada Hande Erçel sıfır çıktı. Hande Erçel'in burada bakın adliyedeki görüntülerini getireyim. Kan testi sıfır çıktı. Zaten önünde. Hande Hanım merhabalar. İfade vermeye geldiniz. Bir şeyler söyleyecek misiniz? Niye bir şeyler söylemiyor ki yani? Ben bu insanları görmezden gelmeyeyim. Orada o muhabirlerin çoğu, bak bu kız kibar. Ne gece bilmem nerede peşine takılmış, ne mikrofonunu bademciğine kadar sokmuş, ne seni ahlaka gayrı mugayyir bir şekilde yakalamış. Kibarca bir şeyler söyleyecek misiniz diyor. O bir insan. O işini yapıyor. Bir muhabir, adliye muhabiri olmayanlar zaten adliyeye giremiyor. Peki güzel kardeşim, sen kimsin ya, ona kafayı yiyorsun, çevirmiyorsun. Şimdi konuşmak istemiyorum. Kusura bakmayın, çok üzgünüm, yorgunum, sinirliyim. Şimdi de olmaz. Bir şey de be kardeşim. O görevli bir kız. Adli muhabir dünyanın en zor işidir. Davaları beklerler, kanlı bıçaklıları beklerler, boşanma davalarını beklerler. Görmezden gelmek nedir ya? Peki Saadettin Saran'ı da hatırlayacaksınız. O da Simge Sağan gibi gidip köşe başında bir laboratuvarda kan tahlili yaptırmıştı. Orada da negatif çıkmıştı. Kim salladı? Yani. Bir sürü bir şey. Senet sepet imzalarında kendin yaptırıyorsun. Senin imzan çıkmıyor. Adli tıpta ne çıkarsa odur kardeşim ya. Göreceğiz. Erkek arkadaşına böyle bir itiraf var üstüne üstlük. Mustafa Ceceli ne demiş? İyi akşamlar. Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastini yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Teşekkürler. Kimler? Ben de merak ediyorum. Mustafa Ceceli hacı hoca değil miydi? Hacca gitti, bayağı hacı olmadı mı? Ne alaka yani? Şimdi kimler? Hakikaten kimler? Ben de merak ediyorum. Kimler? Bunun farkındayım ve şikayetçi olacağım dediği kişiler kimler? Hande Erçel'in de şurada görüntüsünü verelim. Ben bir açıklaması Hande Hanım merhabalar. insanlara uzun uzadıya bir basın açıklaması yapmış. Burada 3 santim laf etmemiş insanlara. Yok, aslında vermeyeceksin bunların açıklamalarını. Madem orada konuşmadın, yok saydın. Dosyada adı geçen mekanlarda sadece Bebek Otel'in restoran kısmında iş görüşmesi yapmak için birkaç kere gittim. Onun dışında gece hayatım yoktur. Hani gece hayatı yokmuş. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada da geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Hakan Sabancı
Kasım Garipoğlu partilerine katılan. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim. Ayrıca Hakan Sabancı da yasaklı madde ve uyarıcı madde kullandığını görmedim. Hakan'ı da haklar. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim. Etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunu farkında olmam nedeniyle yaşantıma dikkat ettim. Örnek olmaya çalıştım. Yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum ülkemize. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum diyor. Şimdi bu işin sonuna bakalım. Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Simge Sağan, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi serbest. Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına savcılık itiraz ediyor ve Melek Mosso'ya da sonradan arayıp adli kontrol şartı uygulayıveriyorlar. İrem Derici de yattığı yerden ilk dalga operasyonunda o da gidip de hani biz hatta şüpheyle yaklaşmıştık bu duruma. Gerçi ıslakla kuru yan yana gitmez diye bir atasözü varmış o camiada. Çok ıslak içtiği için bir dönem kuru içmemiştir diye biz de tahmin ettik ama burada oturup şeyi anlattı. Arkadaşlarına yapılan bu cadı avını anlattı ve destek verdi. Bir izleyelim bakalım neden rahatsız olmuş. Kadar en berbat halimle. Böyle Paris filtresi bile atmadan bir tane Reels koyacağım. Bu cadı avı artık benim çok canımı sıkıyor. Bu memlekete bu pislik nereden giriyor? Burada mı yetiştiriliyor? Bu baronlar kim? Bir oraları bulsak da hep beraber güçlerimizi birleştirip. 8 Ekim'de ilk bizle başladı operasyon ve haberi ilk çıkan insan benim. Benim annem hasta. 1 Kasım'da 70 yaşına girecek. İlk beni evden alırlarken dediğim şey şuydu. Annemi hemen arayın. Gram benden bir şüphesi olmasın. Kutlayacağız beraber diye. Ya insanların düşünecek, bakmayın. Tabii ki güzel paralar kazanıyoruz, güzel hayatlar yaşıyoruz. Ama sendeki ana, bendeki ana. Sendeki baba, bendeki baba. Hayattayız da hala onlar. Artık içime çok dokunmaya başladı. Ve bugünkü liste benim kalbimin yarısı hepsi yani. Yarısından fazlası. 2 çocuğu olan da hala belki emziren bir kadın da orada. Bizde de öyleydi. 2 aylık çocuğu belki. Bu cadı avına bir son verelim be güzellerim. Vallahi billahi. Biz tabii ki vatandaş olarak devlet bize gel dediğinde gideceğiz. Saçımızı, kanımızı, her şeyimizi vereceğiz. İfademizi vereceğiz. Haksızız değiliz. Masumuz. Bu da artık masum kelimesi de benim çok canımı sıkıyor. Çünkü en azından oradayız. İşin kökünü kurtalım lütfen ya. Bu çok geçmeyecek bir travma. Sabahın köründe bunları yaşamak büyük travmalar. Ben Ekim ayından beri yeni kendime gelmiştim. Bugün çok yakın arkadaşlarımı listede görünce ben o sabaha geri döndüm. Ben o sabahtayım şimdi. Ben de onlarlayım. İletişim kuramıyorum. İnşallah ifadelerden adli tıptan sonra hepsi sağ sağlam çıksın. Eşine, çocuğuna, dostuna kavuşsun hepsi. Köke inelim. Vallahi köke inelim. Hani biz göz önündeyiz, ünlüyüz falan, sokakta neler oluyor, neler. Gözümün önünde. 2 mahalle yürürken neler yaşıyorum. Neler görüyorum. Ay herkes iyi olsun, hoş olsun. Bugün benim için çok kötü bir gün olacak. Muhtemelen bir uyku ilacı bir şey alıp bir serum yiyip falan uyumak istiyorum. Çünkü istemiyorum. Bunları görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Herkes iyi olsun istiyorum. Herkes çoluğun çocuğun yanında olsun istiyorum. Herkesin sağlığı çok iyi olsun istiyorum. Arada 2 kadeh bir şey içeriz. Satılıyor. 18 yaşın üstüne yani arada olur, keyiftir. Tabii ki dini bayramlarda falan onu ben bile yapmam. Ama arada keyiftir yani. Severim de. Ama onun harici beni öldürecek, beyin hücrelerimi göte çevirecek hiçbir şeyle alakalı yan yana bulunmadım. Yok. Kökünü kazıyalım arkadaşlar, kökünü. 4 dakika konuşmuşum. Üzgünüm. Ağlamaya devam edeceğim. Bu berbat çirkin suratımla, pişmaniye saçlarımla da sizi baş başa bıraktığım için çok üzgünüm. Ama bugün hakikaten üzgünüm. İnşallah bütün arkadaşlarımla akşam telefonda konuşabilirim. Şimdi böyle bir şey yapıyor. Ama şimdi bu aralar herhalde Pollyanna ile öpüşmüş zannediyorum İrem Derici. Bir ara bir çıldırıyor. Bir böyle herkese saldırma dönemine giriyor. Sonra bir ara yumuşuyor. Burcu Güneş'le barıştım. Neden barışmayayım? İnsanlık barışmayı gerektirir. Çiçekler ve böcek. Burcu Güneş'le ben bugün konuştum. Sağ olsun kendisi bir açıklama yaptı. Biz yayında barıştı demiştik İrem'e dayanarak. İrem kendi kendine barışmış. Evet mesaj attığı doğru. Kusura bakma dediği doğru. Özür dediği doğru. Burcu Hanım da demiş ki kardeşim madem böyle yapıyorsunuz bir yüz yüze görüşelim. Bir daha bunları tekrar etmeyeceğini, benim eşime, dostuma, kuaförüme, çalışanıma
bu şekilde hakaret ettiğimi nereden uydurduğunu, nereden duyduğunu, bunları bir yüzleşelim de lütfen rica ediyorum. O zaman ben seni affedip affetmemeye karar vereceğim demiş. Çok da mantıklı. Tamam canım affettim derse o zaman özürün, kalp kırmanın, şimdi bakın çok özür dilerim demek de çok suçtur biliyor musunuz? Çok hata yapıyorsun demektir. Yani özür demek aslında çok güzel bir şey ama hangi hatanın için özür diliyorsun? Bunun üzerine İrem'in cevabı şu olmuş. Bunu daha önce de demişti yayınlarda. Benim telefonla konuşma fobim var. Şimdi bir özür dilemek yüzleşmeye gerektirir. Ben de burada oturayım herkese sağa sola mesaj atayım. Özür dilerim. Öyle bir dünya yok yani. Bu helallik gibi bir şey. Birinden özür diliyorsan sebebini söyleyeceksin. Neden yaptığını söyleyeceksin. Gerekçelerini söyleyeceksin. Karşındaki dinleyecek. Eğer ikna olursa özrünü kabul edecek. Çünkü senin yarın yine aynı hatayı veya aynı sözleri tekrarlamayacağın belli değil. Gün aşırı böyle şeyler yapıyorsun çünkü. Bir hafta iyi, bir hafta yüksek, bir hafta melankolik. Yani değişik. O yüzden o kısmı ben burada Burcu Hanım'ın ağzından yalanlayayım. Burcu Hanım henüz affetmiş değil Burcu Güneş, İrem Derici'yi. Halen telefonda konuşmayı ve bu özrü telefonda tekrarlamasını ve nedenlerini sormayı bekliyor. Gerçekten de eşin bile aldatsa benim için önemli olan başka biriyle fiziksel birlikteliği değil, neden bunu yaptığıdır. Yani beni sevmediği için mi? Düzenli bir alışkanlığı olduğu için mi? Atıyorum. Çok değiştirir biliyor musunuz nedenler? Suçun büyüklüğünü veya küçüklüğünü. Şimdi başka bir şey yapalım. Beni çok üzen bir şey gördüm ben biliyor musunuz ya? Gerçekten. Türkan Şoray'ı ve Müjdat Gözden'i bir röportajda gördüm. Nasıl kötü oldum. Türkan Şoray bizim sultanımız. Yani şu devirde olsaydı paraya para demezdi. Siz hiç Seda Sayan'ın, siz hiç ne bileyim Hülya Avşar'ın onun bunun parasız kalacağını, maddi olarak kötü durumda olacağını, kimsenin el uzatıp veya umursamayacağını veya onların başka yollardan para temin etmeyeceğini düşünebilir misiniz ya çevrelerini kullanarak? Şimdi Türkan Şoray ve Müjdat Gezen yaptıkları bir röportajda nostalji bölümümüze bunu koyuyorum. Beni derinden yaraladı çünkü. Türkan Şoray'ın bir maddi sıkıntı döneminde neler yaşadığını dile getiriyor. Çok dokundu bana. O onurlu, o güzel, o hükümet kadın ya. Her anlamıyla kendisini ve çizgisini bozmayan kadın. Böyle şeyler yaşamış da yuhtur bize ya. Türkiye'nin sultanına biz fakirlik mi yaşattık? Yönetmen yılanların öcüyle yönetmenlik bile yaptı bu kadın yıllar sonra. Ve baktığı göründüğü gibi hani öyle naiftir bilmem nedir falan ama akıllı ve kaliteli bir kadındır bu işin içinde. Biz Türkiye sineması denilince sultanımıza fakirlik yaşatıp Allah'ın bilmem nelerine tac edip zenginlik, kraliçelik mi yaşatıyoruz ya? Yazıklar olsun bize. Vardı. Artık böyle ev olayı falan kaldıramıyorum, böyle çok moralim bozuk. O sırada Müjdat Bey aradı. Konuşuyoruz. Ben herhalde farkında olmadan açıldım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Üzülme Türkan'cığım, bir katım var, orayı satarsan yardım ederim dedi bana. Görüyor musunuz şu rezilliği? Kimler ne paralar kazanıyor? Kimler nerelerde? Demek ki bu ülkede başarı, çok çalışma, çok film çekme, bir şeylerin ilki olma, cesaret, Türkiye'nin yüzü olma. Fransızların Brigitte Bardot'u neyse Türkan Şoray bizim yüzümüzdür ya. Gözüyle, bakışıyla, kirpiğiyle, oyunuyla. Yani biz seni fakir mi bıraktık? Yazıklar olsun bizim gibi halka, izleyiciye, işverene, kimeyse ya. Kadın maddi sıkıntı çekiyormuş. Arkadaşı demiş ki katımı satarım sana yardım ederim. Bir daha dinleyin bakın ya. Yani yanlış duymadınız. Maddi sıkıntılarım vardı. Artık böyle ev olayı falan kaldıramıyorum, böyle çok moralim bozuk. O sırada Müjdat Bey aradı. Konuşuyoruz. Ben herhalde farkında olmadan açıldım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Üzülme Türkan'cığım, bir katım var, orayı satarsan yardım ederim dedi bana. Ben bunu çok acıklı buluyorum. Şu an fenomenim diye gezenler ne sanattan ne kültürden ne işten ne güçten şeyini almayanlar ne bileyim nasibini almayanlar gelmiş saraylarda, villalarda, rezidanslarda orada burada yaşayıp jet set takılırken bu kadın maddi sıkıntımı çekti bu ülkede ya.
Yani bunu hangi devlet büyüğümüz duyuyorsa duysun. Şu an hangi böyle yukarı baktığımızda gördüğümüz kadın hala filmleri yayınlanıyor ya. Bu ayıptır her şey yani çok, çok ayıp bir şey. Bunca onur ödülü olan bir sanatçı yapılacak iş değil. Yazık, yazık, yazık. Şimdi bir başka bakalım. Yani Türkan Hanım tabii ki düzeltmiştir durumunu ama şu anda yine hiç hak etmeyenlerin sürdüğü o şaşalı ve gereksiz zengin hayatı eminim süremiyordur. Çünkü namuslu insanlar süremez. Net bilgi. Şimdi gündemden başka bir haber getireyim ekranlara. Güzide Duran boşandı ya efendim. Boşanmayı bekliyormuş. Marilyn Monroe olmuş. Marilyn Monroe kılığına giren Güzide Duran 1.80'lik ve esmer Marilyn Monroe, solaryumlu Marilyn Monroe nasıl olunuyorsa o kadar Marilyn Monroe olmuş. Ama bu kadar Photoshop varken ben de yani Tina Turner olurum. Hiç gerek yok. Herkes her şey olur. Hani bir de yakından görmek lazım. Bu arada yani bakın bu algı yönetimi çok önemli bir şey. Sen kocana 400 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oluyorsun. Çocukların elinden alınıyor. Kocan sana nafaka ödemiyor. Mahkeme böyle karar veriyor. Ve sen diyorsun ki davayı kazandım. Niye biliyor musunuz? Avukatım Feyza Altun. Yani ben bu benzer hareketleri birçok basında sizlerin gözü önünde abuk subuk tavırları, konuşmaları ve açıklamalarıyla ortaya çıkan insanlarda da gördüm. Buna mitomani deniyor. Mitomani. Yalan at inan yani. Hani biz de yersek bir kısmımız yeriz. Tazminat ödüyorsun. Evlatların elinden alınmış. Nafaka bağlanmıyor. Boşanmışsın. Ve kazandın. Ha? Bir de ilişkilerin ortaya çıkmış. Beraber olduğun adamlar ifade vermiş mahkemeye çıkıp. Zaten eşinin istediği de buydu. Ben dedi ben görüşmüştüm kendisiyle çünkü. Birkaç kez. Daha yeni de görüştüm. Ben dedi çoktan boşanmayı kabul edeceğim. Yani zaten evli kalacak değilim ama anlaşmalı boşanırsam delilleri halka sunamam. Ben suçlu gözükürüm demişti. Şimdi dediği çıktı. Yani mahkeme bile kocaya ilk defa tazminat verdi zinadan. Marilyn Monroe'nun akşamdan kalmışı. Gerçi Marilyn Monroe da akşamdan sık kalıyordu da. Evet 2 metrelik Marilyn Monroe'yu görüyoruz efendim hep birlikte. Sarışın olmuş, peruğu takmış, sarışın olmuş. Yani Japon da olur bu. Artık yapay zeka ile insanlar hiç şaşılacak bir şey yok. Hayırlısı olsun yeni aşk, yeni yıl, yeni gün. Bakayım bir dakika ya bu çok bir tane haber vardı onu vereyim mi size, vermeyeyim mi? Vermesem mi ne mi? Vermeyeyim en iyisi. Moraliniz bozulmasın. Moralinizi düzeltecek bir haber vereyim hadi size. Biz burada Araplar için üzülürken onların keyfi yerinde. Kızı istemeye gidiyorlar arkadaş. Kız isteme töreninde kızın abisi çıkıyor. Bak, kızın abisi erkek tarafı değil. İstemeye gelen erkek tarafına külçe altın dağıtıyor. Külçe altınların her biri 50 gram. Bazı davetliler hızını alamıyor. 2'şer tane cepliyorlar. Buyurun. Ne oldu kız? Bugün çok mu video yayınlamışım? Terbiyesizler izin vermiyor. Şimdi bir de işte ben o yüzden sonradan bu bip bip sesleri o yüzden geliyor efendim. Montajı ben yapıyorum. Belli bir video sınırım var. Evet. Bak baklava dağıtır gibi 50 gram altın dağıtıyor. Hem de 24 dayar. Bak şuradaki kendini tutamayıp 2 tane cepleyecek. Bak coştu. Hani 2 tane çikolata alayım abicim der. Yok 3. 3 tane o aldı oradan. Suudi Arabistan'daki bir düğün töreninde gelinin erkek kardeşi damadın ailesine 24 ayar altın külçeler. Vay 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 vay. Nasıl? Para böyle bir şey herhalde. Anlamadık biz bunu. Kimimiz de bir ömrü veriyoruz. Bir tane altın külçe zaten alamayız da. Şimdi şu bakıyorsun kafanı kaldırıyorsun abi. Şu evlere 80 milyon, 50 milyon, 120 milyon. Fatih Yürek vefat etti. Bodrum'daki 180 milyonmuş ya. Şişirilmiş kara paranın paraları hepsi uçmuş. Tamam mı? Böyle bir şey var.
Bu paralar, bir de bakıyorsun ya bunca ev var. Bunların sahipleri var tabii. Yani değil mi? 180 milyonluk evinde. Alaçatı uçmuş zaten. Bakın sizden ricam gelmeyin, ev tutmayın. Bu emlak arsızlarını sevindirmeyin. Öyle bir şımarmışlar ki aylık 450 bin lira kira mı olur eve? Yazın bir ay tutarsan 450 binden sayıyor. Mazbutsa villa veya işte 3 oda bir salon bir daire 250-300 bin o. Ne yapıyorsunuz ya? Otel daha ucuz. Şimdi bu evlerin bir sahibi var yani. Her şeyin, herkesin, en zenginlerin, bu arabaların, bu araçların, bu zengin bir sahibi var değil mi her yerin? O zaman diyorsun ki kendi kendine peki fakirler nerede? Ama bir yandan da bakıyorsun evine ekmek götüremeyen var. Bir ülkede çok zengin çok, çok fakir çok, orta sınıf az olursa o ülke fakirdir ya. Ekonomisi berbattır. Yani bu üçgen şöyle bak. Çok zengin en tepede çok, orta sınıf az, fakir dibe oturmuş artık. Böyle bir oval olması gerekir. Orta tarafın şişmesi gerekir. Maalesef öyle değil. Ya hep ya hiç bu ülkede. Ve çalışana para olmadığını da biz Türkan Şoray örneğinden anladık zaten efendim. Çalışana para yok, şovcuya para çok. Şimdi hadise hep böyle sorguluyorlar. En son Selda Bağcan destek verdi. Helal olsun Selda Bağcan'a. Selda Bağcan destek verir güzel kadınlara. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum size. Hadisenin poposunu açmasına biz bir şey demiyoruz. Açsın ya, şov yapmak istiyorsa falan rev kızı gibi açsın. Bu kadıncağız dans edemiyor. Bak açıp da dans edemeyince kaba ve çirkin ve saçma duruyor. Şova dönüşmüyor. Soyunsun ne kadar soyunmak istiyorsa. Otursun bir koltuğa. Öyle şarkı söylesin. Vücudunu öyle de görürüz. Ayağa kalksın. Yavaşça şöyle bir dönsün. Sağını solunu önünü arkasını görelim. Eğilsin bakalım bitirsin. Zorlama, iteleme, hantal şovları olmuyor. Şimdi Jennifer Lopez de dantel tulumla çıkıyor ama kadın yılan gibi kıvranıyor. Üstelik de Hadise'den 10 yaş büyük. Ama olmuyor işte. Bakın burada Hadise'yi alıyor iki adam. Hılalank diye çeviriyor. Ne oluyor öyle çevrilince yani? Yani bu akrobasi hareketi mi oluyor? Dans konusunda bir başarı mı oluyor yani? Michael Jackson gözlüğünü çıkardığında seyirciler bayılıyordu. Yani ne yapıyor Hadise tam olarak şu an? Eteğini düzeltip öne doğru eğilerek yani. Secdelik, rükûluk yer mi orası? Allah'ım bıktım ya şu 10 limitinden. 10 limit. Ha, bu arada durun. Saat 9'da benim Ayon Kulübüm'de bugün yine çok güzel bir Zoom toplantımız var. Katılmak isteyenleri bekliyorum. Kaliteli sohbetlere ben de dahil birebir orada çok iyi dostlarla devam etmek istiyorsanız yüz yüze eğlenceli, sıcak, samimi her gece varız. Hoppala paşam mal ne oldu öyle bak ne oldu havaya attılar tam da atamadılar ya ne kadar atabilirler zaten bak. Aa, Allah oy oy ne oldu şimdi kardeşim? Ne yaptı burada şimdi ya? Çok özel bir hareket mi bu? Eğriti duruyor arkadaş. Müsamere kıvamında bir dans bu. Yani benim dans kursuna yazılıp bundan iyi dans edenlerim var. Bak düzeltiyor, çekiştiriyor bir de. Gördük. Allahu Ekber. Ya bir twerk de değil bir bak ya çaktırmadan mikrofon da geldi. Şurada en güzel şey mikrofon. Kilo ile ilgili olduğunu düşünmüyorum Ela. Yani Beyoncé de gayet etli butlu. Fakat abi kalça attım. Kalça oynuyor burada. Burada bir lapanga. İstediğini giysin ya. Dursun açsın bakalım göstermek istiyorsa. Hepimiz bakarız. Hiç sorun değil Hadise aç. Biz bakarız. Yine deriz zayıflamış şahane. Peruğu da güzel olmuş. Sapsarı yapsın. Aç otur ama kızım ya. Böyle yapma müsamere ya. Olmuyor. Olmuyor. Bak şu olmuyor yani. Adamlar bel fıtığı oldu ya. Aman düşürmeyelim. Rezil oluruz. İşsiz kalırız. Olmadı yani. Neyse. Baldırından değil ya. Şeyinden esnek değil, kıvrak değil yani. Dans öyle kolay bir şey değil. Hani Temu'dan Jennifer Lopez. Beyoncé de öyle bak. Beyoncé de kalın bir kadın. Hatta Beyoncé dünya turuna çıkmadan önce 10 kilo alırmış biliyor musunuz? Turda hep zayıflayacağı için
formdan ve sağlıktan düşmemek adına turdan önce kendini besiye çekermiş. Tam tersi zayıflamazmış yani. Beyoncé bir filmde ünlü bir şarkıcı Diana Ross'u canlandırdı galiba. Galiba, emin değilim. Ünlü bir yine siyahi şarkıcıyı canlandırdı. O film için 25 kilo vermişti. Çöp gibi kalmıştı. Beyoncé'yi zor tanıyorsun, böyle kalmıştı. O kadar beğenmemişler ki, çünkü siyahi ırk iri ve kalın kadın seviyor. Yani etli butlu, böyle hükümet gibi kadın seviyor. Beyoncé tuttu o kiloları, geri aldı hemen. Bilerek ve isteyerek yani. O formda olmayı Beyoncé kendi istiyor. Ama o formda olmasına rağmen çok kıvrak ve enerjik. Hani o balık etli haliyle çok kıvrak, enerjik ve esnek, böyle ya orada dansı sen yapmıyorsun ki, herifler atıyor tutuyor. Neyse, bir acayip arkadaş. Marilyn Monroe minyon tabii canım. 2 metrelik Marilyn Monroe yapmışlar. Platin peruğu oturtan Marilyn Monroe. Hem de böyle Afrika, Amerikan, hani Afrikalı yerli gibidir. Yüzü duranı, yüz yapısı falan. Cilt yapısı da öyle. Tam olmuş Marilyn Monroe. Yani iki benzemez. Benim Japon olmam kadar onun da Marilyn Monroe olması çok oturmuş. Hakikaten öyle olmuş yani. Sevgili dostlar, beğendiyseniz bir beğenin rica edeceğim. 12'de yarın gündüz olacağım Allah'ın izniyle. Bugün Ayon Kulübü'nün her zamanki olduğu gibi 9'da toplantısı var. Nedir derseniz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi yaşam, ebedi olan her şeydir. Çok güzel dostluklarımızın kurulduğu, kültür, sanat, kitap, muhabbet, kendimizin en iyi versiyonu, satır arasında genel kültür, her gün ayrı bir workshop, seminer, konferans, ünlü katılımcılarımızın, kürsü sahibi hocalarımızın olduğu, kişisel gelişim, psikoloji, sanat, aklınıza gelecek her konunun konuşulduğu, yurt içi yurt dışı turlar, ücretsiz geziler, toplantılar, sağlam bir dostluk çemberi, kendi ilanlarımızın, felsefe grubumuzun olduğu. Katılmak istiyorsanız bu sayfada benim telefon numaram var. Oradan arayın. Çünkü zaten hafif bir mülakatta alıyorum ki, sen adınızı duymam yetiyor gerçi. Çünkü belli bir eğitim seviyesi gerekiyor. Belli bir böyle telefon açıp alo, hani o beni arayıp da kimsin demeyen insan almak gerekiyor, kabul edersiniz. Çünkü herkes kendinin en iyi versiyonu olmaya söz veriyor bu gruba girerken. Kendisini her gün geliştirmeye söz veriyor. Sizleri de bekliyoruz tabii. Ve kocaman da öpüyoruz. Beğenin, beğenmeyenlerle hiç işim olmaz. Gelmesinler bir daha. Boş yere benden faydalanmasınlar. Kullanılmış hissediyorum kendimi. İzleyip beğenmiyorsunuz. Bu kullanıp çiğneyip tükürmek gibi. Çok ayıp. Abone olun, üşenmeyin Allah'ınızı severseniz. Şurada bir gücümüz, kuvvetimiz olsun. Gıdım gıdım 10 kişi 15 kişi gidiyoruz ya. Çatır çutur yükselsin şu sayımız yani. Şurada böyle bir kallavi bir duruşumuz olsun yani. Sizleri kocaman öpüyorum. Görüşürüz saat 9'da, çünkü Ayon'da Zoom toplantımız var. Oraya da bekleriz. Her gün benden bıkarsınız, ifrat getirirsiniz artık. Hoşça kalın. Meloş'um, hoşça kalın.